sünnet ve elimizdeki kitaplar bir mümin kardeşe karşı nasıl bir tavır almamız gerektiği olduğu mevzuunda kafi derecede bizi aydınlatmış. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Bizim bugün yürüdüğümüz yol şehrattır, asfalt gibi bir yoldur. Ne yoldan sapmaya ne de şaşırıp yolda kalmaya, hani buna sahip olabilecek herhangi bir sebep yoktur Allah'ın inayetiyle. Işık karanlıktan ayrıldığı gibi her şey ayrılmış, birbirinden tefrik edilmiştir. فَمَا دَ بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Artık bundan sonra, bu yoldan sonra varsa bir sapıklık vardır. Ötesinde başka şey görmüyoruz. Bu noktadan ben arz edeceğim şeyleri arz edeyim. Az inhiraf etmiş, her nasılsa bize soğumuş kardeşlerimiz vardır. Her seviyede oluyor bu. Bir mümin kardeşimiz dediğimiz bir kardeşimiz hakkında, bir mümin hakkında bir şey denir mi denmez mi, dinin bu mevzuda açık seçik beyanları vardır. Mümin gıybet edilmez. O kadar edilmez ki öyle bir gıybeti, ölü eti yemeye benzetiyor Kur'an-ı Kerim. Ha almış, onun etini dişlemişsiniz, ha da onu küçük gösterici, küçük düşürücü, kınayıcı, tırpalayıcı mahiyette hakkında sözler sarf etmişsiniz. İkisi birbirine müsavidir. Ha etini kazanda kaynatmış yemişsiniz, bağışlayan yamyamlar gibi, ha onu çekiştirmişsiniz. Hiç farkı yoktur bunun. O mevzu belli noktalarda tecviz ediliyor. Bence ne semtine gitmeli ne de onu kullanmalı. Bize ait, size ait meseleler değil onlar. Bir mümin kardeşimizi çekiştirmeden, yılandan, akrepten, çıyandan kaçıyor gibi kaçınmalıyız. Bu mevzuda bir şey demeyeceğim. Çok duymuşsunuz, malum idam olacak benim. Yalnız bir iki husus var, sualin içinde de ona temas ediliyor. Bunlardan bir tanesi şudur, biz bir mümin kardeşimizi, hususuyla az buçuk sürçmüş de bir mümin kardeşimizi, cemaatlerimiz içine arz edildiği şekilde katılmayan bir mümin kardeşimizi çekiştirdiğimiz zaman sualde belirtildiği gibi bugün olmasa bile yarın dediğimiz, düşündüğümüz şeyler onun kulağına gidecek ve onu iyice uzaklaştırmış olacağız. Hafizan Allah belki bir hak yolun aleyhinde bulunacak. Ben bu türlü ruhu azgınlaştırılmış bazı arkadaşlar biliyorum ki biz azgınlaştırmışız. Mesela daha evvel cansiperane kavga verdiği bir dava için diyor ki ne oluyor sanki yani evlerde duruyorsunuz da, ev açıyor, talebe koyuyorsunuz da. Yani uğrunda cansiperane mücadele verdiği bir şeyi hafife alıyor artık. Çünkü insan içinde bulunmadığı şeyi çok defa hafife alır. Kendi yapamadığı şeyleri kınar çok defa. Binaenaleyh bir arkadaş uzaklaşmasıyla mefsuden mütenasip olarak davanın aleyhinde olmasını beklemek lazım. Onun acı kaderi, yüzüne ekşi ekşi bakan talibi olarak beklemek lazım onu. Mukadderdir yani. Bu mevzuda İslam'ın düşüncesi şudur, Efendimiz küsen, çekilen, bir kenara giden, aktivitesini yitiren, hiçbir insanın hakkında tek kelime konuştuğunu bilmiyoruz. İşte siyer, işte tarih kitapları göstersinler, arkadaşlarından bir tanesi hakkında konuşuyor desinler. O kadar konuşmuyor ki, kendi içinde Abdullah İbn Übey İbn Selul'un münafık olduğunu bildiği halde, kendi arkadaşlarının aleyhinde bulunmuş bir insan durumuna düşmemek için, Hz. Ömer'in bütün ilhak ve ısrarına rağmen, münafıkın namazını mı kılacaksın? Ve bir başkasının, ya Resulallah öldürmez misin bunu? Münafıklık yapıyor. O pak tahirattan, ezvacı tahirattan Ayşe validemize çamur atıyor. Ashab arasına nifak atıyor ve bunlar biliniyor. Hz. Muhammed ashabını öldürtüyor, dedirtmez diyor. Arkadaşlarına bu kadar sadık. Arkadaşlarını kınayan insan durumuna düşmemiş, ayıplamamış. Kimin arkasındayız? Kimin yolunda yürüyoruz? Hangi aydınlık içinde aydınlık kapıya doğru gidiyoruz? Nerede gidilirse Allah'a ulaşılır. İşte Hz. Muhammed bu sallallahu aleyhi ve sellem yolu da budur. Aydınlık yolu. 20. asırda bize onun kutsi soluklarını yeniden üfleyen, yeniden aynı nameyi terennüm eden,
yeniden Muhammedi bir iklim meydana getiren, bu atmosfer içinde bize asr-ı saadeti idrak etme imkanlarını hazırlayan, şu felaketli, helaketli asrın insanının kitapları içinde kendilerine kötülük yapan kimselere karşı dahi bir tek kelime gıybet ettiğini göstersinler, ben söylediğim ve söyleyeceğim her şeyden vazgeçeyim. Bir kaş göz işareti yaptığını göstersinler, söylediğim her şeyden vazgeçeyim. İnanmış insanları idare etme işine kalktığını göstersinler, söylediğim ve söyleyeceğim her şeyden vazgeçeyim dememiştir. Çünkü mümin olunca Allah nezdinde birbirimiz öyle bir irtibata vesile oluyor ki, bu irtibat hiç de hafife alınacak bir irtibat değildir. Allah'a inanmışlık hafife alınacak bir şey değildir. Mahşerde defterini sağ elinden almışlık hafife alınacak bir iş değildir. Sırat-ı berkatif gibi geçme, Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında olma, zulmet ve nur farklılığı içinde orada ehli küfürden ayrılma keyfiyeti hafife alınacak bir şey değildir. Binaenaleyh bu noktadan kardeşlerimizi çekiştirmeden, onlar hakkında menfi düşünmeden, yılandan, şiyandan kaçtığımız gibi kaçma mecburiyetindeyiz. Bir de bu tarafı var meselenin. Bunu da yine dikkat, teyakkuz ve hassasiyetinize havale ediyorum. Bir diğer tarafı da şudur. Her inhiraf eden arkadaş suçluluk ruh haleti içine girer. Biz de onları açık ve kapalı kusurunu gördüğümüz sürece uzaklaşırlar. İttiham faslı başlar daha sonra. Hatta bazılarında misalleri görülmüştür, onların doğrudan doğruya o cepheye karşı çıkma faslı başlar. Ve peyderpey biz acemiliğimizde, hizmette, amatörlüğümüzde kendi kardeşlerimizi cepheden uzaklaştırmış oluruz. Belki bunlar görülüp gözetiliyor, kontrol ediliyor. Bu işleri yeniden yapmasına imkan verilmiyor. Ama cephede bunlar yapılmıyor. Neden? Hayat tatlıdır. Ya öbür tarafa geçerse? Hafizen Allah belli bir hissin mağlubu olarak ya imandan vazgeçerse, ya hasımların cephesinde yerini alırsa, İslam'ın felsefesi budur yani. Binaenaleyh inhiraf etmiş, suçmuş, üzerine çamur sıçramış bir kardeşimiz hakkında düşünürken çok civarmerce düşünme mecburiyetindeyiz. Ne deriz ona? Allah razı olsun, sen güzel yapıyorsun hakikaten. İşin içinde zahiren görünmüyorsun. Fakat manen güçlü bir omuz olarak sen bu işin içindesin. Yanına sokulacak merhaba diyeceksiniz. Belli ruh haletiyle o inhiraf etmiş, o çizgiye gelmiştir. Sen güzel hareket ediyorsun diyeceksiniz. Suçluluk ruh haletini hissetmeyecek içinde. Tedbirli hareket ediyorsun. Keşke biz de böyle yapsaydık diyeceksin. İsabetli olduğunu söyleyeceksin onun. Kınamayacak, yüzüne vurmayacaksın. Kendisini suçlu hissettiği sürece kaçar senden. Onunla dostluğumuzu devam ettireceğiz. Onu kendisine ileride bir şeyler söyleyebileceğimiz seviyede tutacak, koruyacağız. Küstürmeyecek, kaçırmayacağız. Bugün korku onu bir kenara itmiş olabilir. Bugün makam hırsıyla belli duygular onu bir kenara itmiş olabilir. Bugün tamah onu bir kenara itmiş olabilir. Bugün daha başka mülahazalar onu bir kenara itmiş olabilir. Ama biz hassasiyetle bu iş üzerinde duracak, hiçbir şey olmamış gibi davranacak, kapı ve penceremizi açık bırakacağız. Bir gün o bize gelip diyecek ki, o gün siz bunu yaptınız, haklıymışsınız. Biz ona diyeceğiz ki, sen haklısın şimdi. Civanmetçe davranacağız. Biz sadece dönmeler, ricaatlar görüyoruz. Ricaatların alkışlandığını görüyoruz. Diyor ki maşallah falan kardeşimiz belli bir süre yazıya ara verdikten sonra döndü, elmas kalemiyle hizmete başladı. Yahu nerede bunun ayrıldığı dönem? Niçin bir kelimeyle ondan bahsediyorsun? Neden gitti de hiç laf yok? Gitti de laf yok. Diyor ki uzun zamandan beri yoktu elmas kalemi, geldi hizmete katıldı diyor. Biz hep katıldıları duyuyoruz. Hep elmas kalemin destanını dinliyoruz. İşte büyük insana yaraşır şey budur. İnşallah bu kutsi ellerin evirip çevirdiği bu potada, bu kazanda kaynayıp duranlar senelerden beri aynı havayı iktisap edecek ve kardeşlerimize karşı civanmertçe davranacaklar. Bir izzetimiz varsa onu izzet-i nefis şeklinde kullanmayacağız. Bir gururumuz varsa nefsin gururu şeklinde kullanmayacağız. İnşallah onları izzet-i İslamiye
ve eğer tabir caizse gururu imaniye diyecek, İslam adına ve iman adına onları kullanmaya çalışacağız. Rabbimizin izzeti rencide edildiği yerde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izzeti rencide edildiği yerde, dava düşünce ve dava felsefemizin rencide edildiği yerde, kabına sığmayan insan haline gelecek, aslan gibi kükreyeceğiz ama nefsimize ait şeylerde, yüzü yerde fevkalade mütevazi, meselelerin en büyüğünü dahi mesele yapmayacak kadar olgunluk göstereceğiz. Bizlerde, sizlerde eğer feveran olursa kardeşler olarak imdadına koşacak, en büyük yardımın bu istikamette yapılan yardım olduğunu düşünecek, onun elinden tutacağız Allah'ın inayetiyle.